Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bakın size şöyle bir örnek parça hazırladım. Burada yelek önüymüş gibi şöyle bu parçamı hazırladım. Hazır lastik kullandım. Kenar patını da aynı şekilde devam ettim. 8 ilmek koydum kenar patına. Şöyle. Evet. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullandığım şiş 3,5 numara. Bu modelde ilmek sayısına gelince 3 ve 3'ün katları şöyle her model 3 ilmekten oluşuyor. Artı 2 olması gerekiyor. Evet. Böyle yelek yaparsanız burada 8 ilmek pat kullandım. Bu şekilde ayarlarsınız. Pat koyduğunuz örgünüzde kenar ilmeğini bir tane kullanın. Yani pat kullandıysanız 8 ilmek ön patı koyduysanız model koyacağınız yere de 3 ve 3'ün katları artı 1 yapın. Bu şekilde ayarlarsanız tam denk gelecektir modeliniz. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bunun üzerine modelini kuracağım. Biraz önce de gösterdiğim gibi modelin ilmek sayısı şöyle 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Evet. Şöyle pat kullanırsanız artı 2 değil artı 1 yapacaksınız kenar ilmeğini. Ona göre ayarlarsınız. Şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi anlatacağım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Şöyle kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Videoyu atlamadan izleyin. Yoksa püf noktalarını kaçırırsınız. Evet, ikinci sırayı da tamamladım ters örerek. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Burada farklı işlem yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 3 ilmeğimiz var. 3 ilmek üzerinden bu işlemi yapacağım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Sol şişimden çıkartmıyorum. 1 ve 2'yi aldım. İkisini bir toplayarak düz ördüm. Yine sol şişimden çıkartmıyorum bu ördüğüm 2 ilmeği. Bu ikisini ve bir sonrakini de yani toplamda 3 ilmeği aldım. Düz ördüm, şöyle topladım ve sol şişimden bıraktım bu 3 ilmeği. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 3. Aynı işlem tekrar ediyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bu biri aldım, ikinciyi de aldım. İkisini bir topladım, düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. 1, 2 ve üçüncü ilmeği de aldım. Üçünü bir toplayarak düz ördüm. Sol şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım yine. Model böyle devam ediyor. Şöyle. Burada birinci ilmeğimizi düz ördük çıkarmadan. Bir sonrakini de aldım. İkisini bir topladım, düz ördüm. Yine şişimden çıkarmıyorum. Üçünü bir topladım şimdi. 3 ilmeği topladım.
düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. Yine 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Üçüncü sırada yapacağımız işlem bu. Daha doğrusu bu modelde farklı işlem bu. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam ediliyor. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Biri aldım. Bir sonraki ikinci ilmeği de aldım. İkisini bir topladım. Düz ördüm. Yine şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra bu ikisini ve bir sonrakini de aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Şöyle ilmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Bunları tek tek alarak ters örüyorum. Gördüğünüz gibi model gayet kolay. Çabuk ilerler, güzel, gösterişli. Her türlü örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Her türlü ipe de uyum sağlar. Evet, son sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlamayalım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Bakın burada birinci sırada düz örmüştük. İkinci sıra arka yüzünde ters örerek devam ettik. Üçüncü sırada ilmekleri tek tek alarak 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Dördüncü sıraya geçince ters örerek tamamladık sıramızı. Bunun tekrarını yapacağız. Model böyle devam edecek. Bu parçamı tekrar gösteriyorum. Dediğim gibi her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Böyle yelek yapabilirsiniz. Ön patı koyarak süveter yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Yanlarına haroşa lastik korsunuz. Hem sağına hem soluna, altına, başlangıcına ve bitiş kısmına da yine ikişer parmak haroşa lastikle tamamlarsınız bebek battaniyesinde. Atkı bere de yapabilirsiniz. Yapımı kolay, güzel, her türlü örgü projelerinizde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.